Son zamanlarda okullarda yaşanan maalesef çok üzücü olaylardan, Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalardan ve eğitim sistemindeki sürekli olan değişikliklerden dolayı bize ebeveyn takipçilerimizden çok fazla mesaj geldi. Gerekirse kariyerimi yakacağım, gerekirse eşim de yakacak ve biz çocuğumuzun eğitimi için Almanya'ya gelmeyi düşünüyoruz. Bu sebeple bu videoyu çekelim dedik ve Almanya gerçekten aslında eğitim için göç etmeye değer bir ülke mi? Bunu bir analiz edelim istiyoruz. Ama size Almanya'daki eğitim sistemiyle ilgili çok kritik bir şeylerden daha bahsedeceğiz. Uçaktan indiğiniz anda çocuğunuzun hayatı sihirli bir değnekteymiş gibi otomatik olarak mükemmel olmayacak. Özellikle de Türkiye'de alıştığımız o müşteri veli konforunu burada bulmak çok imkansız. Ve burada helikopter ebeveyn olmanın birçok zorluğu var. Gelin beraber bu videoda bugün Almanya'daki eğitim sistemini tartışalım. Biz Merve ile Melih 7 senedir Almanya'da yaşıyoruz. Bu videoda size Almanya çok güzel, eğitim bedava, atlayın gelin demeyeceğiz ve Almanya eğitim sisteminin acımasız gerçekleriyle yüzleştireceğiz ve bunun sonunda siz eğer gerçekten bunlara razıysanız o zaman Almanya'ya gelip gelmek istemediğinizi, çocuğun eğitimi için Almanya'ya göç edip edilmemesi gerektiğini sizden karar vermenizi bekleyeceğiz. Göç etmek sadece coğrafya değiştirmek değil, aynı zamanda zihniyetin değişmesi. Türkiye'de alışık olduğumuz o çocuğu pamuklara sarma kültürü Almanya'da pek geçerli değil. Almanya'da 6 yaşındayken çocuğu birey olmaya zorluyorsun ve eğitim sistemi de buna yönelik oluyor. Öncelikle malum son günlerde yaşanan üzücü olayların etkisinde güvenlik kısmından başlayalım. Türkiye'de nasıldır? İki ihtimal vardır. Bir tanesi çocuğu sabah servis alır, okula bırakır. Ondan sonra çocuk yine servise biner, evin kapısında iner. Ya da ikinci ihtimal olarak siz çocuğunuzu kendi arabanızla alıp okula bırakırsınız. Okul çıkışında da yine kendi arabanızla alıp evinize götürürsünüz. Bu standart Türkiye'de yaşanan bir sistem. Ama Almanya'da bu işler böyle değil. Almanya'da sistem özellikle çocuğunuzun birinci sınıftan itibaren okula kendi gitmesi üzerine kurulu. Almanya'da yaşadığınızda mutlaka göreceksiniz ki sabahın karanlığında, yağmurda, çamurda birbirinin elini tutarak yolda yürüyen, sırtında kocaman fosforlu çantaları olan 3-4 tane küçük ilkokul çocuğu okula kendileri giderler. Siz bu sistemin içine girip çocuğunuzu okula kaydettirdiğinizde Türkiye'deki gibi devam edip çocuğumu okula kendim bırakayım diye gittiğiniz zaman da diğer velilerden veya okulun rehber öğretmeninden siz çocuğun özgüvenini engelliyorsunuz diye uyarı alırsınız. Çünkü sistem aslında çocuğa sorumluluğu en başından beri yükleyerek çocuğun gerçek hayata entegre olması üzerine kurulu burada. Yani burada Türkiye'de oldukça alıştığınız ve yoğun olan helikopter ebeveyn kültürü yaygın değil, hatta istenmiyor. Tabii ki bu özgürlük hissi burada hiçbir risk yok demek değil. Burada da trafik var. Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklara Schulweg öğretiliyor. Yani hangi yoldan gideceğini, hangi trafik ışıklarında duracağını. Bunu polisler bizzat okullara gelerek hem çocuklara eğitiyor hem de ebeveynlerin üzerindeki o baskıyı azaltıyor. 4. sınıftan itibaren de çocuklara Fahrradprüfung denilen bisiklet sınavı yapılıyor ve yolda nasıl bisiklet sürüleceğini de öğretiyorlar. Yani aslında sistem çocuğu sadece ebeveyne yüklemiyor. Ebeveynle beraber ortak bir şekilde sorumluluğu paylaşarak sisteme entegre etmeye çalışıyor. Gelelim bir diğer konuya. Yani para konusuna. Türkiye'de bildiğiniz gibi bir özel okula çocuğu gönderdiğiniz zaman servisiydi, yemeğiydi, kitabıydı vesaire falan filan minimum 500 bin TL'den başlıyor. Hatta bazı marka okullar 1 milyon, 2 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunlar inanılmaz rakamlar. Ama Almanya'da ise okullar tamamen ücretsiz. Siz herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Üzerine bir de Kindergeld dediğimiz çocuk yardımı parası alıyorsunuz. Çocuk 18 yaşını doldurana kadar 2026 yılı itibariyle her ay 259 euro hesabınıza tıkır tıkır yatıyor. Şimdi bunu duyan ebeveynlerin aklında hemen böyle güzel planlar canlanabilir. Özellikle işte özel okul derdim yok, işte yılda 500 bin TL cebime kalacak ve her ay çocuk parası yatacak. Ama aslında işin iç yüzeyi öyle değil. Şimdi Almanya'ya geldiğinizde okullar bedava olabilir ama yaşam maliyetiniz artacak ve Türkiye'deki o konforlu, lüks sayılan hayatınızdan biraz daha uzaklaşmış olacaksınız. Özellikle Türkiye'de iki kişi çalışıyorken çocuğunu koleje gönderen bir aile buraya geldiği zaman genelde ikisi birden aynı anda çalışmaya başlayamıyorlar. Bu sebeple iki gelir birden alırken Almanya'da tek gelire düştüğünde Almanya'da yaşam maliyetleri gerçekten yüksek olduğu için, yüksek de vergilendirme olduğu için geliriniz ciddi anlamda düşebiliyor. Çünkü Almanya'da sistem iki kişinin de çalışması üzerine kurulu. Bir kişi çalıştığında sistem maalesef yaşam maliyetlerini karşılamayacak derecede zorlaşıyor. Yani aslında sizin hesabınıza her ay yatan 259 euroluk çocuk parası çocuğunuzun aslında anca market alışverişi artı birkaç belki kıyafetine yetebilir. Bunun sonrasında mutlaka sizin kendiniz bunu tamamlamanız gerekiyor. Özellikle de büyük şehirlerde yaşadığınızı varsaydığımızda aylık 1500-2000 eurolara varan kiraları verdiğinizde sizin de
bir yüksek maaşlı bir çalışan olarak 3-4 bin eurolar aldığınız maaşla ucu ucuna yaşamanız mümkün. Bu da neye sebep oluyor? Her hafta evinize yardımcı almanız, her hafta sonu dışarılara kahvaltı yapmanız maalesef burada çocuğunuz okurken tek kişi çalışıyorsa mümkün olmuyor. Türkiye'deki bazı alışkanlıklarınız burada imkansıza dönüşebilir. Yani eğitime para vermiyorsunuz ama bazı giderleriniz gerçekten çok fazla artıyor. Maddi gerçeklerden bahsettikten sonra gelelim okul seçimine. Şimdi Türkiye'de alışık olduğumuz bir sistem var. Eğer maddi seviyeniz biraz yerindeyse çocuğunuzu devlet okulundan alır özel okula verirsiniz. On binlerce lira da verirsiniz bunun yanında. Ama orada özel okullarda istediğiniz şey iyi bir eğitimden ziyade konforlu, izole bir ortam. Yani çocuğunuz sizinle aynı sosyoekonomik çevrelerden gelen çocuklarla beraber eğitim alır. Bu aslında Almanya'da da mümkün. Uluslararası geçerli olan IB sertifikaları vesaireleri olan okullar da var Almanya'da. Yani özel okullar. Bunlar da senelik yaklaşık 20-25 bin euro bandında oluyor. Ancak Almanya'daki insanların %95'i çocuğunu buralara göndermiyorlar. Bunlar sadece gerçekten dışarıdan gelen insanların bazılarının gönderdiği okullar ve maalesef her şehirde de zaten bunlar yok. Yani aslında Almanya'da öyle bir homojen sistem yaratayım, çocuğumu fanusta büyüteyim diye bir sistem çok da geçerli değil. Aslında bizim çocukluğumuz gibi ben de bir devlet okulunda büyüdüm. İlkokulumu, ortaokulumu, lisemi devlet okulunda okudum. Biz okurken toplumun tüm sosyoekonomik seviyelerindeki arkadaşlarımızla aynı sıralarda otururduk. Almanya'da da aynı bu şekilde hala işliyor. Yani aslında iyi bir yönetici, yüksek maaş alan birinin çocuğu ile devletten yardım alarak geçiren veya da bir mültecinin çocuğu sizin çocuğunuzla aynı sınıfta okur. Bu gerçekten çok kritik bir konu. Çünkü geçenlerde bir arkadaşımızla konuşmuştuk. O Türkiye'de çocuğunu koleje göndermiş. Burada tabii ki devlet okuluna gidiyor. Geçenlerde kahve içerken şunu söylemişti. Merve, sınıflar o kadar farklı ki yani aynı seviyede değiller. Bazıları dil bilmiyor. Öyle olunca öğretmenlerin ders işleme düzeyi birazcık daha azalıyor. Yani öğretmenler biraz daha zor ders anlatıyor. Tabii ki kadın genel olarak çocuğumun kariyerinin, eğitim seviyesinin düşeceğinden korkuyorum diye bir açıklama yapmıştı. Bir sorun dile getirmişti. Peki bu durum aslında çok kötü, kaygılanacak bir şey mi? Her zaman değil. Çünkü Almanya'da sistem okulları sadece matematik, fizik öğrenilecek bir yer olarak görmüyor. Almanya'da sistem aslında bir insanın hayata entegre olduğu, Almanya toplumuna entegre olduğu bir yer olarak görüyor. Sizin hayatınızda her yerde, her sosyoekonomik koşuldan insanlar olabileceği için sizin çocuğunuz da orada aslında topluma entegre olabilsin diye böyle bir sistem oluşturuluyor. Yani mesela mültecilere özel bir sınıf yapmıyorlar. Sınıf normal insanlarla beraber aynı şekilde devam ediyor. Hazır okulun içine girmişken yine Türkiye'de kanayan yaralardan bir tanesi de parmak basalım. Akran zorbalığı. Özellikle İngilizcesi bullying diye geçer. Ve akran zorbalığı maalesef Almanya'da da var, Amerika'da da var, Türkiye'de de var, her yerde var. Çünkü çocuklar büyürken deneyimleyerek büyüyorlar ve bir takım zorbalıklara her türlü maruz kalıyorlar. Yani Almanya'daki eğitim sistemi perimasal değil. Tabii ki de akran zorbalığı var. Önemli olan bunlara nasıl müdahale edildiği. Bu konuda çok somut bir örnek verelim. Yine yakın çevremizden tanıdığımız bir arkadaşımızın çocuğu bir iki kişiyle okulda kavga etmiş. Şimdi Türkiye'de olsa ne olurdu? Hemen çocuk eve gider, velisine şikayet eder. Veli ertesi gün okula gelir, öğretmenle konuşur, kavga çıkartabilir ya da WhatsApp gruplarından diğer velilerle tartışabilirler, destek alabilirler. Ama burada durum tamamen farklı gelişti. Okul yönetimi ve şu sosyal arbeit dediğimiz okul sosyal hizmetleri iki veliyi de okula çağırdı ve arabuluculuk yaptı. Bu arada amaç çocukları barıştırmak ve düzenli bir şekilde aynı okullarına devam etmesini sağlamak. Bunun için de psikolojilerine destek olmak amacıyla bir zorunlu psikolojik destek sağladılar. Bir hafta içinde tabii ki de kolu kapandı ve çocuklar da bunu unuttular. Yani aslında Türkiye'deki gibi değnek göstererek şunu disipline gönderdim, çocuğu okuldan attım, kınama cezası verdimden ziyade biz bu çocuklar zaten bunlar bunu yapabilirler bu yaşta ve bu yaşta bunları yapıyorlarsa biz bunları davranışsal olarak nasıl düzeltiriz, sisteme nasıl kazandırırızı daha öncelikli görüyorlar. Son okuduğum haberlere göre Türkiye'de cezaevlerinde 4500'den fazla. çocuk olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ama bu şekilde yaklaşarak cezaevlerine çocukları doldurmak ya da çocuklara ceza verip bir şeylerden geri kalmasını engelleyerek sisteme entegre olmasına yardımcı oluyorlar. Peki bir ebeveyn olarak sizin fikrinizi çok merak ediyoruz. Türkiye'deki gibi çocuğunuzun haklı çıkarılması mı yoksa çocuğunuzun psikolojisinin sistem tarafından onarılıp yine sisteme entegre edilmesi mi sizin için daha önemli? Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Sistemde farklılıklar demişken bir farklılık daha var. Bu da gerçekten çok ilginç. Özellikle kariyeri belirleme. Almanya'da sistem 10 yaşında yani çocuğunuz daha 4. sınıftayken
çocuğunuzun kariyerini belirleyen bir sistem. Evet, Almanya'da 10 yaşındayken çocuğunuzun kariyeri masaya yatırılıyor. Şimdi sınıf öğretmeni burada şöyle yapıyor. Ders notlarına bakıyor, insani davranışlarına bakıyor, sorumluluk almalarına bakıyor, dersteki katılımlarına bakarak bir tavsiye mektubu yazıyor. Bunun sonucunda da çocuğunuzun gidebileceği 3 tane lise var. Bunlardan biri gimnazyum, yani üniversiteye direkt geçiş sağlayan zorlu, biraz da akademik bir lise. Diğeri orta sınıf memur yetiştiren Realschule, bir de el becerilerine ve teknik mesleki eğitime yönelen Hauptschule. Tabii ki de bu karar geri dönülmez bir çizgi değil. Alman sistemi oldukça esnek olduğu için her zaman üniversiteye kadar giden bu yolda üst kategorilere ya da alt kategorilere geçme imkanı her zaman mevcut. Yani bir alt okula giden bir çocuk iyi notlar sağladığı takdirde tabii ki de üniversiteye gidebilir. Ama aslında sistem herkes doktor olmalı, herkes mühendis olmalıyı engelleyen bir sistem üzerine kurulmuş. Yani aslında Almanya size şunu söylüyor. Benim iyi bir hemşireye de ihtiyacım var. İyi bir tesisatçıya da ihtiyacım var. Yani mühendisliği kazanamayan kişiler gidip tesisatçı olsun demiyor. Bu çocuğun el becerileri çok iyi, başka ilişkileri çok iyi. O zaman diyor bu çocuktan normal bir mühendis yerine iyi bir tesisatçı olur diyor. Bu da gerçekten bir insanın doğru mesleği seçtiğinde çok başarılı olacağını gösteriyor. Ve aynı zamanda işinde başarılı olan bir insanın mutlu olacağını ortaya koyuyor. Yani çocuğu gimnazyum tavsiyesi almamış bir Türk ailesinde evde aniden yas ilan edilebilir. Yani meslek lisesinden mezun olmuş bir mekatronik teknikeri bir mühendisten ya da bir doktordan daha güzel şartlarda çalışabilir, daha mutlu olabilir, daha stressiz bir hayat yaşayabilir. Peki sen buna hazır mısın? Yani kısaca toplarsak Almanya eğitim sistemi Türkiye'deki gibi yarış atı yetiştirmekten ziyade bir insanı topluma en iyi şekilde entegre etmeye planlanmış bir sistem. Bunun karşılığında da daha heterojen bir yapı ortaya sunuyor. Farklı milletlerden, farklı dillerden, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşadığı, bir arada birbirine tolerasyon gösterebildiği, mesleki ve beceri odaklı ve aynı zamanda çocuğun güvenliğini sadece aileye bırakmayıp devletin de üzerine düşenleri yaptığı, her şeyden önce sisteme entegrasyon önde bulunduğu bir sistem. Sen buna her şeyden önce hazır mısın? Yani çocuğunu Almanya'da eğitim aldırmak isteyen bir ebeveynin mutlaka bunları baştan kabul etmesi gerekiyor. Günün sonunda çocuğunuzun geleceğini cüzdanınız, kendi doğrularınız, kendi bildiklerinizle mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa çalışan, oturmuş bir sistemin içerisinde bir dişli olarak mı ilerlemesini istiyorsunuz? Almanya'ya eğitim için göç etmenin en temel sorusu bu. Aslında Almanya'da eğitim sisteminde anlatılacak daha birçok konu var. Mesela çocuğunuz daha ilkokula gelmeden önce kreş, yani kindergarten ve kitap bulma süreçleri gerçekten çok zorlu süreçler. Bunlardan da bahsedeceğimiz videolarımız olacak. Sizin bu konudaki görüşlerinizi ve tecrübelerinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Yorumları yazmayı unutmayın. Her yorum okuyoruz ve cevap veriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.